Bir varmış, bir yokmuş. Gökyüzünün masmavi olduğu, çiçeklerin gökkuşağı gibi renk renk açtığı, herkesin mutlulukla yaşadığı Renkler Diyarı adında bir ülke varmış. Bu diyarda gökkuşağı çok özel bir güce sahipmiş. O olmadan hiçbir şeyin rengi olmazmış. Her yağmurdan sonra gökyüzüne uzanan 7 renkli, büyülü bir köprü gibi beliren gökkuşağı doğaya ve insanlara neşe verirmiş. Çimenlerin yemyeşil, denizlerin masmavi, çiçeklerin kırmızı, sarı, pembe olması hep onun sayesindeymiş. Ama bir gün karanlık bir gölge Renkler Diyarı'na sinsice yaklaşmış. Bu gölge Solgun Surat adındaki birine aitmiş. Solgun Surat'ın yaşadığı yer hep griymiş. Hiçbir çiçek açmaz, gökyüzü hep bulutlarla kaplı olurmuş. O yüzden mutlu olamazmış. Bir gün Renkler Diyarı'na geldiğinde her yerin ışıl ışıl, rengarenk olduğunu görmüş. Ve aklına bir fikir gelmiş. Eğer bu renkleri alırsam benim dünyam da güzel olur diye düşünmüş. Ama renklerin ancak sevgiyle paylaşıldığında ışıldadığını bilmiyormuş. Bir gece herkes uyurken gizlice gökkuşağının yanına gitmiş. Çantasından renk toplayıcı adını verdiği sihirli şişeyi çıkarmış ve şişeyi gökkuşağına doğru tutmuş. Bir anda gökkuşağının tüm renkleri şişenin içine çekilmiş. Hepsi yok olmuş. Sabah olduğunda Renkler Diyarı'ndaki herkes büyük bir şok yaşamış. Her şey griye dönmüş. Çimenler solmuş, çiçekler beyazlaşmış, gökyüzü kapkara olmuş. Çocukların elbiseleri bile matlaşmış. "Ne oldu böyle?" diye bağırmış insanlar. "Renklerimiz nereye gitti?" Renkler Diyarı'nda yaşayan küçük Ceren ve en iyi arkadaşı Can bu duruma bir çözüm bulmaya karar vermişler. Ceren hemen Baykuş Baba'nın yanına gitmiş. Baykuş Baba bilge bir hayvanmış ve her şeyi bilirmiş. Gözlerini kırpıştırarak Ceren ve Can'a bakmış. "Evet çocuklar, biliyorum ne olduğunu. Bir yabancı gökkuşağımızı aldı. Ama merak etmeyin. Renkler sadece sevgiyle paylaşılırsa ışıldar. Onu bu gerçeğe ikna etmelisiniz," demiş. Ceren ve Can birbirlerine bakmışlar ve hemen harekete geçmişler. "Öyleyse Solgun Surat'ın yaşadığı yere gidelim," demiş Can. Baykuş Baba kanatlarını açıp "O zaman sizi oraya götüreyim," demiş ve iki çocuğu sırtına alarak havalanmış. Uzun bir uçuşun ardından Solgun Diyar'a varmışlar. Burası çok farklıymış. Hiçbir şeyin rengi yokmuş. Ağaçlar gri, nehirler bulanık, kuşlar renksizmiş. Çocuklar oyun oynarken bile mutlu görünmüyormuş. Her şey sessiz ve solgunmuş. Tam o sırada bir tepenin üstünde Solgun Surat'ı görmüşler. Sihirli şişeden biraz renk çıkarıp kendi kasabasına yaymaya çalışıyormuş. Ama renkler çok donuk ve matmış. Ne kadar uğraşırsa uğraşsın eski parlaklığına kavuşmuyormuş. Ceren ve Can hızla yanına koşmuşlar. "Hey, neden renklerimizi aldın?" diye sormuş Can. Solgun Surat çocuklara dönmüş ve iç çekmiş. "Dünyam çok solgundu. Mutlu olmak için renklere ihtiyacım vardı," demiş üzgünce. Ceren hafifçe gülümsemiş. "Ama renkler gizlice alınca değil, paylaşınca ışıldar. Eğer bizimle paylaşırsan hem senin dünyan hem bizim dünyamız tekrar güzelleşir," demiş.
Solgun surat şaşkınlıkla gözlerini kırpıştırmış. "Gerçekten mi?" diye fısıldamış. Can başını sallamış. "Tabii ki. Hadi renkleri geri salalım." Solgun surat biraz tereddüt etmiş. Ama sonra çantasını açıp sihirli şişeyi gökyüzüne kaldırmış. Bir anda gökkuşağının renkleri şişeden fırlamış. Hepsi gökyüzüne yayılmış. Renkler diyarında her şey tekrar eski haline dönmüş. Çimenler tekrar yeşermiş, çiçekler açmış, gökyüzü masmavi olmuş. Herkes mutlulukla sevinç çığlıkları atmış. Ama en büyük sürpriz solgun diyarında olmuş. Oradaki ağaçlar, nehirler, kuşlar bile renklenmiş. Çocuklar mutlu mutlu kahkahalar atmaya başlamış. Solgun surat gözlerini kocaman açmış. "Gerçekten de paylaştıkça daha güzel oldu," diye fısıldamış. Ceren ve Can gülümsemişler. "Artık sen de renklerin koruyucusu olabilirsin," demişler. O günden sonra solgun surat renkleri paylaşan bir dost olmuş. Ve gökkuşağı her yağmurdan sonra iki diyara birden ışık saçmaya devam etmiş. Gökkuşağı paylaşıldıkça güzelleşir. Tıpkı mutluluk gibi.